Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte unlu, bol sebzeli ve bol malzemeli, oldukça lezzetli tarhana tarifimi paylaşacağım. Umarım sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Gerçek probiyotik tarhana nasıl yapılır videomu izledikten sonra öğreneceksiniz. Mevsimi gelmişken sizler de kışlık tarhananızı hemen malzemeleri alarak yapmaya başlayın. Böylece kışında çok lezzetli bir tarhana çorbası içmiş olursunuz. Tarhana için öncelikle bütün sebzelerimi yıkadım. Kuruması için süzgeçleri aldım. Şimdi sizlere şöyle bütün malzemeleri göstermek istiyorum. Malzemelerim 1 kilo kırmızı biber, 6 tane soğan, yarım kilo domates, 4 tane yeşil biber, yarım demet maydanoz, yarım demet nane. Şimdi malzemeleri doğrama aşamasına geçelim. Sebzeleri doğramaya öncelikle soğanları doğrayarak başlıyorum. Şimdi soğanları iri iri parçalar halinde doğruyorum. Ben yemeklik soğan kullanıyorum. Su dolu bir kabın içerisine soğanları alıyorum. Bu şekilde soğanların fazla acısı gitmiş olacak. Şimdi sırayla domates, biber ve maydanozla dereotunu da doğramaya başlıyorum. Domateslerimi aynı şekilde 4 parçaya ayırarak iri iri doğruyorum. Biber olarak 2 çeşit biberim var. Yeşil biber ve kapya biber. Domateslerimi doğradıktan sonra yeşil biberlerime geçiyorum. Yeşil biberlerimi de aynı şekilde yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Önce yeşil biberimin baş kısımlarını kesip ikiye bölüyorum ve içerisindeki çekirdekleri çıkarıyorum. Daha sonra iri iri yemeklik olacak şekilde biberlerimi doğruyorum. Sıra geldi kapya biberlerine. Kapya biberlerini iki parçaya bölerek çekirdeklerini çıkarıyorum. Onları da yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Şimdi nane ve maydanozu doğrama aşamasına geçiyorum. Nanelerimi iri iri parçalıyorum. Maydanozu iri iri parçalıyorum. Gördüğünüz gibi sebzelerimi doğradım. Şimdi kaynatma aşamasına geçelim. Bütün sebzeleri tencereye alalım. İlk önce suyun içerisinde beklettiğim soğanımı güzelce yıkayıp süzdüm. Ve tencereye bir miktar soğan alıyorum. Üzerine domates, onun üzerine de kapya biber ve yeşil biberi ilave ediyorum. Sonra tekrardan soğan, domates ve biber olacak şekilde kat kat sebzelerimi ekliyorum. En son sebzelerin üzerine çay bardağı salamura tuz ilave ediyorum. Ve tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Sebzelerim biraz yumuşayınca üzerine önceden haşlamış olduğum 3 çay bardağı nohutu ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıp tekrardan pişmeye bırakıyorum. Ara ara sebzelerimi kontrol ediyorum. Sebzelerim güzelce yumuşamış. Tekrardan bir kaşıkla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Sebzelerim yumuşayınca üzerine nane ve maydanozumu ilave ediyorum. Maydanoz ve naneyi ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ve sebzelerimi pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyorum. Şimdi tarhanamı geniş bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine 1 kilo süzme yoğurt ilave ediyorum. Süzme yoğurt dışında başka bir yoğurt kullanmayın. Yoksa tarhananız sulu olur ve ekşi bir tat alırsınız. Lütfen buna dikkat edin.
Şimdi güzelce tarhanamı karıştırıyorum. Tarhanamı güzelce karıştırıp ununu yavaş yavaş kıvam alana kadar eklemeye devam ediyorum. Kıvamını kontrol ederek unu ilave edin. Yoksa istediğiniz kıvamda bir tarhana elde edemezsiniz. Ben kıvamına baka baka unumu yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum. Toplamda 2 kilo un ilave ettim. Tarhanamı karıştırıyorum. Videomu sonuna kadar izleyerek sizler de evlerinizde kolayca tarhana yapabilirsiniz. Artık tarhanamı elimle karıştırmaya devam edeceğim. Tarhanamın kıvamını elimle kontrol ediyorum. Güzel bir şekilde tarhanamı karıştırıyorum. Doğal ve bol probiyotik ve proteinli olan tarhanayı her yıl bu tarifle yapıyorum. Siz isterseniz malzemelerinizi artırarak kilolarca tarhana yapabilirsiniz. Tariflerimin hepsi denenmiş olup birebir malzeme listesi tam olarak sizlere yayınlamaya devam ediyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Tarhananın iyice karışmış olduğuna emin olduktan sonra artık üzerine 2-3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve tarhananın üzerine un eklerseniz tarhananız daha iyi şekilde hava alacaktır. Son olarak üzerini temiz bir sofra beziyle kapatıyorum. Ve her gün tarhanayı karıştırmaya özen gösteriyorum. Birinci günün sonunda sizlerle tarhanamı paylaşmak istiyorum. Oldukça kabardı. Tarhanamı karıştırmaya devam ediyorum. Ve karıştırma işlemini size aşama aşama gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tarhanamı kabaran güzelce tarhanamı karıştırmaya devam ediyorum. Sizler de görüyorsunuz. Bayağı kabarmış. Aşama aşama gün gün göstermeye devam edeceğim sizlere. Tarhananın fermente süresi bulunduğu için bulunduğunuz şehrin ısısına göre değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Her gün sabah akşam olmak üzere günde 2 defa tarhanamı karıştırıyorum. Karıştırma işlemi bittikten sonra üzerine un serpip tekrardan kapağını kapatıp sofra bezini üzerine seriyorum. İkinci günümde tarhanamı tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Aynı şekilde tarhanamın kenarını sıyırarak karıştırıyorum. Her gün tarhanamı en az 2-3 kez karıştırıyorum. Çünkü tarhana kabaracaktır. Sürekli karıştırmaya özen gösterin. Tarhananın olduğunu nasıl anlarım diyorsanız bir müddet sonra tarhana ekşime yapacaktır ve kabarması bitecektir. Böyle tarhana kabarmayı bırakıp dökülür bir vaziyete geldiğinde parça parça kopacaktır.
Bu sürece gelince artık tarhanayı kurutmanın zamanı gelmiş demektir. Görüyorsunuz tarhanamız güzelce kabarmış. Bir müddet daha tarhanamı karıştırmaya devam edeceğim. Sizlere de göstereceğim aşama aşama ve tarhanamı tekrardan kapatıp üzerini bezle kapatıyorum. Üçüncü günüme geliyorum. Sizlere üçüncü günümü de göstermek istiyorum. Tarhanayı bu aşamada elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu üçüncü günüm. İyice tarhanamı karıştırıyorum ve üzerine yarım çay bardağı tuz ilave ediyorum. Tuz ilavesi yaptıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce tarhanamı karıştırıyorum. Üçüncü günümde tarhanam. Şimdi karıştırma işlemini yaptıktan sonra tarhanamı kapatıp tekrardan üzerini sofra beziyle kapatacağım. Dördüncü günümde tarhanamı dökme işlemine başlıyorum. Bir sofra bezi seriyorum ve üzerine tarhanamı kaşık yardımıyla dökmeye başlıyorum. Parça parça yuvarlak olacak şekilde tarhanamı döküyorum. Tarhanayı dökme saatini balkonda dökmeye başladım. Suyunu çekmesi için 1-2 saat beklettim. Sonrasında kesinlikle güneş almayan bir odada kurutun. Eğer tarhanayı güneşte kurutursanız tarhana rengini ve kokusunu kaybeder. Lütfen buna dikkat edin. Dökme işleminden 3 saat sonra tarhanalarımı yavaş yavaş ters çeviriyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tarhanalarımı tek tek arkasını çevirerek sizlere gösteriyorum. Bu işlem biraz zaman alacağı için sizlere hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bütün tarhanalarımı aynı şekilde arkalarını çeviriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra 2 saat sonra da tarhanamı elimle ufalama aşamasına geçeceğim. Tarhananın suyunu çekmesi yeterli olacaktır bu aşamada. Tamamen kurumasına izin vermeyin. Yoksa istediğiniz inceliğe rondo ile bile çekseniz getiremezsiniz. Sert, büyük parçalar halinde kalır. Biz de bunu istemeyiz. O yüzden tarhanayı kesinlikle tamamen kurutmuyoruz. Tarhanaları ters çevirdikten sonra kurumaya bırakıyorum. Kuruma işleminden 1-2 saat sonra tekrardan tarhanaları elimle küçültmeye devam ediyorum ve kurumaya tekrardan bırakıyorum. Tarhanaları tamamen kurutmuyoruz. Bu püf noktaya lütfen dikkat edelim. Tarhanaların nemli kalması gerekiyor. Tarhanayı kurutma işlemi yaparken güneş almayan bir odada kurutun. Eğer güneşte kurutursanız tarhana rengini ve kokusunu kaybeder. Buna dikkat edin. Küçük parçalar halinde ufaladıktan sonra biraz kurumaya bırakıyorum.
Elimle ufaltma işlemine tekrardan devam ediyorum. Küçük küçük olacak şekilde elimle tarhanalarımı ufaltıyorum. Bu ufaltma işleminden sonra tarhanalar gitgide küçülecektir. Tarhanayı bir süzgeç ya da kevgir yardımıyla da küçültebilirsiniz. Bir kevgir alın ve ters çevirin. Tarhanayı üzerine yavaş yavaş ekleyip elinizle ovarak süzgeçten geçirin. Elinizle kontrol edin. Ufaldıktan sonra tekrardan ince telli bir süzgeçten geçirin. Küçüklüğünü kontrol edin. Tarhanayı ince telli bir süzgeçten geçirin ki istediğiniz küçüklüğe gelebilsin. Süzgecin üzerinde kalanları tekrardan kevgir veya süzgeçle ovalamaya devam edin. Diğer bir yöntem ise tarhanayı ufaltmak için rondodan geçirebilirsiniz. Bir miktar tarhanayı rondoya alın ve rondodan geçirin. Bugün sizlere mümkün olduğu kadar püf noktaları ve ayrıntılarıyla tarhana nasıl yapılır, tarhana yaparken nelere dikkat etmelisiniz, bütün aşamalarıyla anlattım. Tarhanayı ilk defa yapacak olanlar bile bu tarifi deneyerek kışlık hazırlığı tarhanayı yapabilirler. Tarifimi izledikten sonra beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için ise bildirim zilini açmayı unutmayın.